Kanala abone oldun. Hey sen kanala abone oldun mu dostum? Sevgili arkadaşım, videoya hoş geldin. Bugün seninle birlikte algoritma ve akış diyagramını öğreneceğiz ve bunu kısa kısa örneklerle bitireceğiz. Çok basit. Yapacağımız çok şey yok. O yüzden algoritmayı yapıp sonra gider direkt C# geçeceğiz. İlk önce algoritma dediğimiz şey nedir? Onu bir öğrenelim. Algoritma bir problemi çözmek için adım adım uygulamaların yazılıp ve bir mantıksal plan içinde önümüze sunulması. Çok basit. Mesela elmayı al diye adımları yazacağız. Mesela şimdi algoritmada yapılan şeyler: problem analizi, adımları belirleme, sıralama, test ve doğrulama. Yani çok bir şey bilmene gerek yok zaten. Bunu yazı yazabilen herkes yapabilir. Yani bunlardan örnek vereceğiz. Evet. Şimdi 5 tane kavramımız var. Bunlara hiç değinmeyeceğiz biliyorum. O yüzden yine de öğrenme açısından size söyleyeyim. Girdi. Programımızın dış dünyadan alınan veridir. Mesela ben görüyorum, ben tadıyorum, ben duyuyorum. Yani 5 duyu organımıza örnek verebiliriz. Bir de bunun çıktısı var. Mesela ben görüyorum, bana elma fırlıyor. Elmayı yapmak gibi bir şey yapabilirim yani. O mantıksal bir şey düşünüyorum. Kesinlik. Algoritmamızda her adımımızın kesin olması gerekiyor. Mehmet şunu yap, Mehmet şunu al, şunu dök, şunu kır, şunu yaz gibi kesin örnekler olmalı. Anlaşılır olmalı. Bir de sonluk. Adımın sonu olacak yani. Abicim sen algoritmanın sonunu getireceksin. Sonu olmazsa olmaz. Çıkamaz adam. Yani döngü içinde kalır adam. Bir de kaynakların verimli kullanılması önemli olan adımlardan birisidir. Algoritmanın tarihi. 800. yüzyıllar Al-Harazmi, cebir ve algoritmanın kavramının babası. Kitabı Latince'ye çevrilince Avrupa'ya yayıldı. Adamın işi bu kadar. Yıl 1840. Ada Lovelace. İlk bilgisayar programcısı olarak kabul edilir. İlk algoritmayı da o yazdı. Yıl 1936. Alan Turing. Turing makinesiyle hesaplama teorisinin temelini buldu ve modern bilgisayarın babası. Ve 1950. Bilgisayar Gagi. Ben Gagi diyorum. Aslında Jagi de Gagi olsun. Elektronik bilgisayar algoritmayı gerçek uygulamalarda kullanmaya başladı. Bu kadar. Yani bilgisayara ve gerçek uygulamaları taşıdı. Artık yapısal bir tür değil. Ve şu anki 2000'li yıllar yapay zeka. Makinenin öğrenimi algoritmayla sayesinde yapay zekalar taşındı ve her alana girdi. Algoritma her yerde var. Yapay zeka da artık bunu çok kolaylaştırdı artık. Şimdi basitten sorularımıza başlayalım değil mi? Şimdi sorumuza gelelim. İlk sorumuz bu. İki sayı arasındaki fark. Kullanıcı Tamam, devam edebiliriz. Kullanıcıdan iki sayı alınız. Bu iki sayının farkını hesaplayan algoritmaya yazınız. Fark her zaman pozitif olmalıdır. Yani büyük sayıdan her zaman küçük sayı çıkması lazım. Programımızı bir başlatalım ilk önce. Birinci adım başla. İkinci adım ne yapacağız? Bu iki sayıyı alacağız. Sayımızı alalım. İkinci adım A sayısını al. Üçüncü adım B sayısını al. Dördüncü adım bak şimdi işin dank dediği yere geliyoruz. Buraya eğer diyoruz. Eğer. Biz programda buraya şimdiden ipucu olsun sana. If deriz. Eğer A sayısı A büyük eşittir B'ye ise fark A eksi 1'dir. Değilse fark B eksi A. Çünkü şöyle dedik. A B'den büyükse B'den A'yı çıkar. Değilse A'dan B'yi çıkar. Ve buraya 5. adımımızı yazıyoruz. Yazdır fark. 6. adımda ise programımızı bitiriyoruz. Algoritma dediğimiz şey bu. Bu kadar basit. Ne yaptık? Başlattık programımızı. A sayısını aldık. A sayısına 5 diyelim. B sayısını aldık. B sayısına da 8 diyelim. Çok güzel 8. Şimdi dedik ki A sayısı B sayısından büyük. A sayısı 5. B sayısı 8 değil. O yüzden buraya 6 atlıyorum. B'den A'yı çıkar. B'den A'yı çıkardım. Kaç kaldı? 3 kaldı. Ekrana yazdır. Şuraya da bir tane ekran yapalım. Ekrana 3 yazar. Negatif mi pozitif mi? Kullanıcıdan bir sayı alın. Sayı pozitif mi? Yoksa negatif mi veya sıfır olduğunu olan programı bulunuz diyor. Şimdi bunu farklı renkten yapalım. Bunu bakalım şu mavişten yapalım. Birinci adım. Anladın sen. Başlayalım bir. İkinci adım. X sayısını al. Ve buraya direkt koşullandırmamızı ekleyebiliriz. 3. Eğer X sıfırdan büyük ise pozitif yaz. Eğer bir tane daha eğer açıyoruz. Eğer X sıfırdan küçük ise negatif yazıyoruz. O da değilse sıfır yazdırıyoruz. Evet, çok büyük karmaşa oldu böyle. Ve 4. adımda programımızı bitiriyoruz. Biz bunları farklı adımlara veya adım sayısını çoğaltarak da yapabilir miydik? Gayet yapabilirdik ama işlemlerimiz karışırdı. Bunu daha izole yapabilirdim ama sizin tercihinize bağlı olarak yazabilirsiniz. Hemen 3. soruya geçiyoruz. Toplam, çarpım, bölüm, çıkarım. Evet. İlk önce bir programımızı başlatmadan önce rengimizi seçelim. Buna nazlı bir renk seçelim. Ne yapalım? Mor. En sevdiğim renk. Birinci adım. Başla. Başladık değil mi? İkinci adım. A sayısını al. Üçüncü adım. B sayısını al. Dördüncü adımda işlemlerimizi yapalım. Burada eşittir yaptım da artık kusura bakma. Toplam. A artı B. Beşinci adım. Çıkarım. A eksi B. Altıncı adım. Çarpma. A çarpı B. B'm çok güzel oldu.
7. adım bölme eşittir A bölü B. Son adım 8. toplam virgül çıkarım virgül çarpım virgül bölüm ekrana yaz. 9. adımda bitiriyoruz. Bu kadar gitti bitti. Çok zor değilmiş değil mi? Artık yani mantığını anlayabiliyorsun. Bence anlayabiliyorsun. 2 sorumuz daha var. 4. soru. Tek mi çift mi? Kullanıcıdan bir tam sayı alınır. Sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu bulan algoritmaya yazınız. Sen anladın varsayıyorum. Mantıken bir şeyler yapman gerekiyor. Bir şeyler artık aklına gelmesi gerekiyor. Bir başlayalım. Başla. 2. adım. Ne almamız gerekiyor? Sayımız yok ortada. Bir sayı almamız kardeşim. En sayısını alalım. Şimdi 3. adım olarak eğer en sayısı mod alma deniyor buna. Mod 2 eşit 0 ise çift yaz, değilse tek yaz dedik ve 4. adımda bitirdik. Şimdi mod alma ne? Onu ilk önce bir size söyleyeyim. Mod alma. Bakın mod alma. Mesela buradan 10'dan 2 bölelim. Kaç eder? 5 eder değil mi? Burası 0 eder. Mod alma dediğimiz şey şurası tam olarak. Bölmenin tam olarak kalan bölümü. Bakalım. Eğer sayıdan 2 tam çıkartılabiliyorsa sonuç 0 olacağından dolayı çift yazacak. Değilse tek yazacak. Bunlar basic örnekler. Yani bunun bir de akış diyagramını yapınca sen daha iyi anlayacağını ben kanaat getiriyorum. Bu soruyu sana bırakıyorum. Bu soruyu senin yapmanı istiyorum. Çünkü bu çok güzel bir örnek ve senin en iyi yararlanacağın örneklerden birisi. Ben 6. soruya geçiyorum ama 5. soru sende. Yorumlarda bekliyorum. Şimdi 6. soru ve son sorumuz. Birden n'e kadar sayıların toplamını bulan algoritmayı yazınız. Şimdi birden n'e kadar dedik. Bir tane kırmızımızı aldık yine. 1. Başla. Başlamazsak olmaz. 2. En sayısını girin. Yani en sayısını aldık. 3. Toplam. Yani biz her şeyi toplayacağımızdan dolayı bir toplam atamamız gerekiyor. Toplama şu anlık bir sıfırımızı verelim. Ve bakalım hangi harf uygun? İyi. Komutlarda biz i'yi kullanırız. i'ye de 1 verelim. 4. adım i küçük eşittir. N ise toplam eşittir. Toplam artı 1. i'ye eşittir. Artı i artı 1. Sonra 5. adımda toplam ekrana yazdır. Burada bir hata yaptık. Bir hata. Neden? Çünkü biz burada dedik ki i sayısı n sayısından küçük olduğu sürece. N sayısını biz birden büyük yazarsak zaten otomatik küçük olacak. Burada toplama yapacak ve döngü yapmayacak. Biz buraya ne yapacağız biliyor musun? Bak göstereyim sana. Ben de hata yaparım. İse değil de olduğu sürece. Olmadığı takdirde devam etsin. Bu kadardı. Şimdi bizim akış diyagramına geçmemiz gerekiyor.